Gölün kıyısındaki o dondurucu soğuğu hissedebiliyor musunuz? Hayır, bu sıradan bir İskoç akışı değil. Bu, umudun, neşenin ve yaşama dair her kırıntının ruhunuzdan zorla sökülüp alındığı o melun anın soğuğu. Bir balta iniyor, tok, ıslak ve kesin bir sesle. Bir boyun vuruluyor. Ardından Hogwarts'ın en yüksek kulesindeki kilitli bir kapı gıcırtıyla açılıyor. Ancak içeri giren bir hipogrifin sırtındaki kurtarıcılar değil. Kapşonlu, çürümüş et kokan gölgeler süzülüyor içeri. Bir ruh, sahibinin dudaklarından bir daha asla geri dönmemek üzere çekiliyor. Döngü yok, kurtuluş yok, gelecekten gelen kimse yok. Sadece zamanın acımasız, düz bir çizgi halinde akıp gidişinin yarattığı o sağır edici sessizlik var. Numos. Hermione Granger'ın boynundaki o altın zincir, o minik kum saati. Çoğunuz için Hogwarts'ın ağır akademik yükünü hafifleten zekice bir olay örgüsü aracı, değil mi? Hatta belki Alfonso Cuarón'un yönetmen koltuğunda harikalar yarattığı o görsel şölenin, o sinematik kurgunun bir anahtarı. Ancak yanılıyorsunuz. Hem de çok fena yanılıyorsunuz. O zincir sadece derslere yetişmek için kullanılan bir sihirli takvim değildi. O zincir, Azkaban tutsağının, hatta tüm Harry Potter külliyatının pamuk ipliğine bağlı kaderini bir arada tutan yegane halattı. Bugün o halatı kesiyoruz. Profesör McGonagall'ın Sihir Bakanlığı'ndan binbir bürokratik zorlukla Esrar Dairesi'ndeki o ifade edilemeyenleri ikna ederek aldığı özel izin olmasaydı ne olurdu? Bugün size sadece alternatif bir tarih anlatmayacağım. Size Harry Potter'ın bir kahraman olarak doğuşunun aslında nasıl imkansız bir kader döngüsüne bağlı olduğunu, o döngü kırıldığında ise elimizde bir seçilmiş kişi değil, ruhu emilmiş boş bir beden kalacağını kanıtlayacağım. Ayrıca J.K. Rowling'in bu cihazı neden yarattığına pişman olduğunu ve filmlerin bizi nasıl aptal yerine koyduğunu da yüzlerine çarpacağız. Kitapları açın, sayfa numaralarınızı hazırlayın. Zira bugün zamanla oynuyoruz ve zaman kendisine meydan okunmasından hiç hoşlanmaz. Öncelikle şu sinematik yanılsamadan bir kurtulalım. Filmlerde zaman yolculuğu biraz daha hafif işlenir. Hermione taş atar, Harry'nin kafasına gelir, hafif bir kıkırdama. Ama J.K. Rowling'in metnine, o kanonun sert gerçekliğine döndüğümüzde işler çok daha karanlıktır. Harry Potter ve Azkaban Tutsağı, sayfa 393'ü hatırlayın. Dumbledore ne diyordu? Görünmemelisiniz. Sadece bir okul kuralı uyarısı değil, varoluşsal bir tehditti bu. Zaman döndürücünün olmadığı bir senaryoda, ilk domino taşı Hagrid'in kulübesinin önünde düşer. Cellat McNair, o baltasını havaya kaldırır ve o iğrenç, tatmin olmuş sesi duyarız. Şahgaga ölür. Bu sadece bir hipogrifin ölümü değildir. Bu, Sirius Black'in kaçış biletinin iptal edilmesidir. Ama durun, felaket daha yeni başlıyor. Burada asıl odaklanmamız gereken yer o meşhur göl sahnesi. Kitapta Harry'nin o andaki psikolojisini hatırlıyor musunuz? Yüzlerce ruh emici. Gökyüzü kararıyor, gölün yüzeyi buz tutuyor. Harry, asasını kaldırmaya çalışıyor ama yapamıyor. Neden? Çünkü henüz yapabileceğini görmedi. İşte paradoksun kalbi burada atıyor. Orijinal zaman çizelgesinde Harry, gölün karşı kıyısında birini görür. Babası olduğunu sandığı o figürün, o güçlü çatal boynuzlu geyik patronusunu yaptığını görür. Bu ona, gelecekteki kendisine o büyüyü yapabilme inancını aşılar. Yaptım, çünkü yapabildiğimi görmüştüm, der Harry, Azkaban Tutsağı sayfa 427'de. Bu cümle, serinin en önemli büyü teorisi açıklamalarından biridir. Peki, zaman döndürücü yoksa? Harry, o gölün kenarında düşer. Karşı kıyıda kimse yoktur. Gelecekten gelen bir kurtarıcı, bir Deus Ex Machina yoktur. Ruh emiciler üzerlerine çullanır. O korkunç, çürümüş nefeslerini Harry'nin, Sirius'un yüzünde hissederler. Burada duralım ve Alfonso Cuarón'un filmde atladığı, ancak kitapta iliklerinize kadar hissettiğiniz o detayı hatırlayalım. Ruh emici öpücüğü sadece öldürmez. Sizi yaşayan bir ölüye, içi boş bir kabuğa çevirir. Zaman döndürücü yoksa Sirius Black yakalanır. Hogwarts'ın en üst hücresine, Flitwick'in ofisine hapsedilir. Ve o gece ruh emiciler gelir. Sirius'un ruhu emilir. Masumiyeti asla kanıtlanamaz. O, tarihe bir hain, bir katil olarak geçer. Harry ve travmatik bir şokun içinde belki de kalıcı hasar almış olurlardı. Snape yetişse bile hasar çoktan verilmiş olurdu. Şimdi işin biraz daha derinine, büyü teorisinin tozlu raflarına inelim. Zaman, Sihir Bakanlığı'nın Esrar Dairesi'nde bile en az anlaşılan en tehlikeli maddedir. Profesör Saul Crocker'ın yasasını duymuşsunuzdur.
Mümkün olan en uzun geriye gidiş süresi 5 saattir. Bu süreyi aşmak zamanın dokusunda onarılamaz yırtıklar açar. Ancak Hermione'nin kullandığı o küçük kum saati kapalı döngü prensibiyle çalışır. Yani Novikov'un tutarlılık ilkesi. Olan olmuştur, değiştirilemez. Harry zaten kurtulmuştur. Çünkü gelecekteki Harry oraya gitmiştir. Zaman döndürücüyü denklemden çıkardığınızda sadece olay örgüsünü değiştirmezsiniz. Harry'nin büyücü kimliğini parçalarsınız. Harry Potter'ı Harry Potter yapan şey sadece asası veya yara izi değildir, cesaretidir. O gece Patronus büyüsünü başarması, onun yetişkinliğe, gerçek bir büyücüye dönüşümünün ilk adımıydı. 3. sınıf bir öğrencinin tam teşekküllü bir bedensel Patronus yaratması, seherbazların bile zorlandığı bir iştir. Eğer o gece o Patronus'u yapamasaydı, ki yapamazdı çünkü kendine olan inancı kanıtlanmamış olacaktı, Harry'nin özgüveni paramparça olacaktı. Voldemort döndüğünde mezarlıkta asasını kaldırıp Expelliarmus diye bağıracak o cesur çocuğu bulamazdı. Karşısında göl kenarındaki travmayı atlatamamış, ruhsal olarak sakatlanmış, Sirius'unu kaybetmiş, kırık bir çocuk bulurdu. Ancak sevgili büyücü dostlarım, burada durup her şeyi toz pembe bir hayranlıkla anlatacak değilim. Gerçek bir teorisyen, madalyonun diğer yüzüne de bakmak, yazarın ve senaristlerin halı altına süpürdüğü tozları da görmek zorundadır. Gelin şu zaman döndürücü meselesine bir de yazarın masasından, yani meta kurgu açısından bakalım. Açık konuşalım. J.K. Rowling, Azkaban tutsağında bize bu cihazı sunarak aslında kendi ayağını sıktığını çok geçmeden fark etmişti. Düşünsenize, elinizde zamanı geri alma, ölümleri engelleme gücü var ve bunu sadece bir öğrencinin aritmansi ve Muddle bilimleri derslerinin çakışmasını çözmek için kullanıyorsunuz. Bu, nükleer bir reaktörle tost makinesi çalıştırmaya benzer. Rowling, 3. kitabın sonunda korkunç bir edebi gerçeği fark etti. Eğer zaman döndürücüler var olmaya devam ederse, serideki hiçbir ölümün anlamı kalmayacaktı. Cedric Diggory öldüğünde okuyucu, "Çevir saati geri, kurtar çocuğu" diyecekti. Sirius, perdenin arkasına düştüğünde, "Döndür zamanı, tut kolundan" diyeceklerdi. Dramatik yapı çökecekti. Ölüm, kalıcı bir son olmaktan çıkıp sadece çözülmesi gereken bir teknik arıza haline gelecekti. İşte bu yüzden Zümrüt Anka Yoldaşlığı kitabının finalindeki o kaza edebi bir zorunluluktu. Sayfa 894'ü açın. Esrar Dairesi Savaşı. Neville Longbottom'ın bir ölüm yeğene fırlattığı büyü seker ve zamanın kilitli tutulduğu o devasaca mekan dolaba isabet eder. Rowling o sahneyi o kadar detaylı yazar ki, dolap devrilir, camlar patlar ve içindeki yüzlerce zaman döndürücü parçalanır. O kırıkların üzerinde yükselen altın rengi kum bulutunun içinde dolabın parçaları sonsuz bir oluş ve yok oluş döngüsüne girer. Rowling bu sahneyle yarattığı bu plot hole'u kapatmak için bakanlıktaki tüm stoğu yok etmek zorunda kaldı. Yani o sahne Neville'in sakarlığı değil, yazarın panik halinde yaptığı bir temizlik operasyonuydu. Peki ya filmler? Ah David Yates, ah Steve Kloves. Beni en çok çileden çıkaran nokta burası. Zümrüt Anka Yoldaşlığı filmini hatırlayın. Esrar Dairesi Savaşı'nı izledik. Raflar devrildi, küreler kırıldı. Peki ya zaman döndürücüler? O sonsuz döngüye hapsolan sinek kuşu, o kum fırtınası. Hiçbiri yok. Filmin senaristleri, izleyicinin zekasına hakaret edercesine bu detayı attılar. Sadece görsel bir kargaşa yarattılar. Ama kurgunun en önemli düğümünü çözmeyi unuttular. Bu yüzden filmleri izleyen milyonlarca insan, Melez Prens ve Ölüm Yadigarları boyunca ekran başında bağırdı. Neden zamanı geri alıp Dumbledore'u kurtarmıyorlar? Neden Dobby için zamanı döndürmüyorlar? Cevap, kitaplarda, o kırılan camların arasındaydı. Ama yönetmenler bunu bize göstermediği için Harry Potter filmleri kendi iç mantığında devasa bir tutarsızlık yarattı. Bu sadece bir uyarlama tercihi değil. Bu, serinin mitolojisine yapılmış bir ihanetti. Gördüğünüz gibi Hogwarts koridorlarında boynunda bir kolyeyle koşturan o çalışkan kız öğrenci aslında farkında olmadan tüm büyücülük dünyasının yükünü taşıyordu. Zaman döndürücü, basit bir hayat hilesi değildi. O, Rowling'in bize fısıldadığı en büyük sırdı. Bazen bizi kurtaracak olan yine bizizdir. Ancak bunun için önce kendimize, yapabileceğimize inanmamız gerekir. Ve en önemlisi, zamanla oynamanın bedeli ağırdır. Bu yüzden o dolabın kırılması gerekiyordu. Kahramanlar, geri al tuşu olmadan yaşamayı öğrenmek zorundadır. Harry Potter evreni, detaylarda gizli olan bu muazzam dengelerle ayakta duruyor. Ve biz o detayları kazımaya devam edeceğiz. Muggle heyeti duymasın ama, Esrar Dairesi'nden daha fazla dosya kaçırmamı ve bu tür analizlerin devamının gelmesini istiyorsanız, o malum butona
Bir Alohomora büyüsü yapmanız yeterli. Zira kapılar sadece çalmayı bilenlere açılır. Nox.